Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir bebe yünüm var. Bununla harika bir model başlayacağız. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Bu modeli istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Atkı yapabilirsiniz, bere yapabilirsiniz. Her türlü örgüde kullanabileceğiniz güzel ve gösterişli bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları olması gerekiyor. Yani çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağınız örgüye göre bu şekilde ilmeklerimizi ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Hemen ilmeklerimizi çıkarır çıkarmaz modelimizi kurmaya başlayabilirsiniz. Ayrıyeten diğer tarafa geçmenize gerek yok. Bu model lastik istemiyor. Lastik de yapmayabilirsiniz. Direkt modeli başlıyoruz. İlmeklerimi çıkardım. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örerek tamamlayalım. Yani size şurada ters gelebilir, hemen arka yüzünde başladınız diyebilirsiniz ama hiç önemi yok bu model için. Her iki tarafta da başlayabilirsiniz. Onun için ben hemen başladım. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi ters örerek sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi yine ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örerek devam ediyoruz. Modelimiz çok kolay arkadaşlar. Yani yeni öğrenilen bile beni takip ederek rahatlıkla yapabilirler. Çünkü sadece ters ve düz ilmeklerden oluşuyor. İlmeklerimizi şekillendirme yok. Ajur yok, kesme yok. Evet, ikinci sıramı da tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi düz ördüm. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimizi bir düz, bir ters örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, bakın şöyle bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, tersle sıramı bitirdim. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Üçüncü sırayı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Burada yapacağımız işlem, düzlerimizi ters örüyoruz, terslerimizi düz. Yani pirinç örneği. Bu iki sıramız pirinç örneği oluyor. Düz olan ilmeğimi ters ördüm, ters olan ilmeğimi düz ördüm. Düzü ters, tersi düz. Dördüncü sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum.
5. sıra ön yüzünde ilmeklerimizin tamamını düz örerek devam ediyoruz. Evet, sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. Burada ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını düz örüyoruz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Evet, bakın şöyle bir görüntümüz var. Şimdi arada 4 sıra düz öreceğiz. Yani 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum yine. 7. sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. Ön yüzünde şöyle 4 sıra düzümüz oluşacak. Yani 4 sıranın ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örüyoruz. 8. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, sıramı tamamladım. 9. sıra ön yüzündeyim. Yine burada ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. 9. sıra ön yüzünde ilmeklerimizin tamamını düz örerek devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. 10. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi burada ters örüyorum. 6 sırayı aşağıda yaptığımız gibi pirinç işlemini yaptığımız yerde 6 sırayı tamamlıyoruz. Arada 4 sıra ön yüzünde düz oluşana kadar örüyoruz. Ön yüzünde düz, arka yüzünde ters. 10 sıradan sonra tekrar modeli tekrar ediyoruz yani. Şimdi modeli bir kez kurduk bakın. Şu şekilde. Birinci sırada düz örmüştük. İkinci sıra arka yüzünde ters örmüştük. Pardon, birinci sırada ters ördük ön yüzünde. İkinci sıra arka yüzünde yine ters ördük. Daha sonra 2 sıra pirinçlerimiz var. Tekrar düz, tekrar arka yüzünde ters. 4 sırada burada düz oluşana kadar 10 sırayla tamamladık modelimizi. Şimdi tekrar burada modeli kuracak olursak birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi ters örmüştük. Onu tekrar başlayalım. Modeli tekrar kuruyoruz. Birinci sırasını beraber yapalım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Birinci sıra ön yüzünde ters, ikinci sıra arka yüzünde yine ters örüyoruz. Ondan sonra pirinç. Modelimiz 2 sıra böyle devam edecek.
Ben sadece birinci sırayı dedim beraber başlayalım. Daha sonrasını videoda tekrar izleyebilirsiniz eğer yapamazsanız. Evet, bakın birinci sırayı beraber kurduk şurada yaptığımız gibi. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. Bir parçada daha önce yapmıştım. Hemen onu da göstereyim. Bakın modelin ilerlemiş hali de böyle olacak. Gördüğünüz gibi model gayet güzel ve kolay bir model. İlerlemiş hali de böyle. Aynı iple çalıştım bu parçayı da. Aynı kalınlıkta şiş. Modelin arka yüzü de şöyle bir görüntümüz var. Her iki yüzü de kullanabilirsiniz. Gayet güzel ve kullanışlı bir model. Daha kalın iplerle çalışabilirsiniz. Daha şöyle kabarık olur modeliniz. Bu modelden atkı yapabilirsiniz, bere yapabilirsiniz, hırka, süveter, bebek battaniyesi hepsinde kullanabilirsiniz. Hepsine uygun ipler tercih ederseniz. Ben bugün şöyle bir gri üzerinden anlattım. Bu renge de gayet güzel oldu. İstediğiniz rengi de kullanabilirsiniz. Çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde hepsinde kullanılabilecek gayet güzel ve yapımı kolay modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli arkadaşlar? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.